Saygıdeğer izleyicilerimiz, bugün yurt dışında yaşayıp kimlerin Türkiye'ye araç götürebileceğini, araba götürebileceğini ele alacağız. Şartlar nedir? Ne kadar zaman Türkiye'de kalabilir? Kimlerin bu tür hakları var? Bunların hepsini tek tek sizlerden gelen sorular üzerine, en çok bu konuyla ilgili hangi sorular soruluyor, neler bilinmiyor, bunların hepsini tek tek cevaplandırmaya çalışacağım. Şimdi değerli izleyicilerim, yurt dışından kimler araçları Türkiye'ye götürebilir? İlk soru bu. Türkiye gümrük bölgesi dışında ikamet eden, diğer bir ifadeyle yurt dışında yerleşik olan kişiler ikamet yerlerinde adlarına kayıtlı taşıtlarını turistik kolaylıklar kapsamında Türkiye'ye götürebilir. Yurt dışında yerleşik olmak şu demek: normal zamanında başka bir ülkede yaşayanlar Türkiye'ye araç götürebilir. İkametgahınız başka bir ülkede olacak. Ve son bir yıl içerisinde en az 185 gün yurt dışında olmanız gerekiyor. Yani 6 ayı yurt dışında geçirmiş olmanız gerekiyor ve başka bir ülkede yaşamış olmanız gerekiyor. Siz eğer bu şartları taşıyorsanız Türkiye'ye araç götürebilirsiniz. Diğer bir soru. Yurt dışında yerleşik olmak için 185 gün yurt dışında bulunmak yeterli mi? Hayır arkadaşlar, yeterli değil. Taşıt getirecek kişinin yurt dışında yerleşim yeri bulunması ve ikamet tesisi şart. Yani turist olarak Türkiye'den adam gitti, 6 ay kaldı yurt dışında, o araç getirebilir mi? Hayır. İkametgahınız yurt dışında olacak. Gemilerde çalışan, şantiyede geçici süreyle görev yapan veya otelde kalan vatandaşlarımız son bir yılın 185 gününü fiilen yurt dışında geçirseler de yurt dışında ikamet tesis etmelerinden dolayı etmedikleri için, yani yurt dışında yaşamadıkları için Türkiye'ye araç götüremezler. Lütfen bunu unutmayın. 185 günün hesabı nasıl yapılır? Yurt dışında yerleşik olma koşulundaki 185 günlük süre hesabı Emniyet Genel Müdürlüğü'nden temin edilen pasaport giriş çıkış kayıtlarına göre bakılır ve bu şekilde anlaşılır. Pasaport veya kimlik bilgileri programına girilir. Program Türkiye'ye giriş yapılmak istenilen tarihten geriye doğru bir yıl giderek Türkiye'de ve yurt dışında kalınan süreleri hesaplar. Yurt dışında yerleşik olma durumunun hesaplanmasını değerli izleyicilerim bu şekilde yapabilirsiniz. Peki, yurda giriş çıkış bilgilerini nereden alabilirim? Vatandaşlarımız Türk pasaportlarıyla yapmış oldukları yurda giriş çıkış işlemlerine ilişkin bilgilerini Türkiye.gov.tr yani E-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. Ayrıca bu kişiler pasaportlarında bulunan giriş çıkış tarihlerinde de yurt dışında kaldıkları süreleri hesaplayabilir. Yani pasaportların damgasına bakarak bu hesaplamayı yapabilirsiniz. Yurt dışından emekli olan kişiler yurt dışında 185 gün bulunmadan taşıt getirebilirler mi? Türkiye gümrük bölgesi dışından, yani Türkiye dışından emekli olan kişilerin emeklilik tarihinden sonra Türkiye gümrük bölgesine, yani Türkiye'ye ilk defa getirecekleri kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları için 185 gün yurt dışında bulunma şartı aranmaz. Yani arkadaşlar, yurt dışında emekliyseniz siz son bir yıl içerisinde 185 gün yurt dışında kalmanızı gerektirecek bir durum yok. Araç getirebilirsiniz. Diğer bir soru. Taşıtın götürülebileceği ülke konusunda herhangi bir kısıtlama var mı? Taşıtın ikamet edilen ülkede kayıtlı olması gerekiyor. Örneğin Almanya'daysanız, Fransa'daysanız o ülkeye ait olması, orada kayıtlı olması gerekiyor. Ancak Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinde ikamet eden kişiler ikamet yerleri dışındaki Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinde adlarına kayıtlı taşıtlarını da getirebilirler. Yani Türkçesi şu. Siz Avrupa Birliği'ne üye bir ülkede yaşıyorsunuz. Örneğin Almanya'da. Almanya'da ikametgahınız var ama arabanız Fransa plakalı. Diyor ki burada siz o aracı da Türkiye'ye götürebilirsiniz. Bunun da bilinmesinde fayda var. Diğer bir soru. Türkiye'de ikamet eden ve yurt dışı yerleşik şartını sağlamayan biri Gürcistan'dan satın alacağı taşıtı 2 yıl süreyle Türkiye'de kullanabilir mi? Türkiye'de ikamet eden kişilerin yurt dışından taşıt getirme hakkı bulunmamaktadır. Bazı internet siteleri ve otogalerileri vatandaşlarımızın yurt dışından düşük ücretler ödeyerek alacakları lüks araçları Türkiye'de sorunsuz olarak getirebileceklerini söylüyorlar. Özellikle Gürcistan için geçerli bu. Bu durum arkadaşlar uygun değil, bilginiz olsun, paranızı kaptırmayın. Diğer bir soru. Turistik kolaylıklar kapsamında girişi yapılacak taşıtlara ne kadar süre verilmektedir? Yani siz
Almanya'da yaşıyorsunuz. Ne kadar süre aracınızda kalabilirsiniz? Türkiye gümrük bölgesi dışından, yani Türkiye dışından yerleşik Türk vatandaşı, çifte vatandaş veya mavi kart sahibi kişilerin, emekliler de dahil olmak üzere, taşıtları Türkiye'de 730 gün kalabilirler. Yani 2 yıl. Diğer bir soru. Yabancılara ait taşıtlara da 730 gün süre verilecek. Taşıtlarına verilecek süre bu kişilerin Türkiye'de kalma süresinden uzun olamaz. Oturma izni bulunmayan yabancı uyruklu kişilere 180 günde toplam 90 gün süre verilir. Örneğin Sarp sınır kapısından Türkiye'ye kimlikle giriş yapan Gürcistan vatandaşına verilecek süre 180 günden 90 günü geçmeyeceğinden taşıtına da en fazla 90 gün izin verilir. Türkiye'de oturma izni bulunan yabancı uyrukların taşıtlarına verilecek süre ise ikamet tezkeresinde belirtilen süre kadar olabilir ve bu süre 730 günden uzun olamaz. Diğer bir kişi, şirketlere de ya da şirketlere ait olan araçlara da 730 gün süre veriliyor mu? Şirketlerin bu araçlarına otomobil, minibüs, arazi taşıtı, kamyonet ve motosikletlerine vekaletname ile Türkiye'ye getirilmesi halinde 90 güne kadar süre verilir. 90 günün üstünde kalamazsınız. Diğer bir soru. 730 günlük sürenin tamamını kullanan veya yerleşim yeri şartına sağlamayan kişiler taşıtıyla Türkiye'ye giriş yapabilir mi? 730 gün sürenin tamamını kullanan veya yerleşim yeri şartını sağlamayan kişilerin şartları sağlayana kadar taşıt artık getiremez. Ancak söz konusu kişiler Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinde yerleşik ise bu ülkelerde adlarına kayıtlı olan kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarını yılda bir kez olmak üzere bir ay süreyle araçlarını Türkiye'ye getirebilirler. Evet, 730 günü doldurduktan sonra yılda bir seferde 30 günlük hakkınız var. Diğer bir soru. Türkiye'ye getirilen taşıta verilen süre aşılırsa cezası var mı? Taşıtların yurtta kalma süreleri arkadaşlar 1, 2, 3 aya kadar aşması durumunda 2021 yılı için sırasıyla eğer 1 ay aşarsanız 346 TL, 2 ay aşarsanız 692 TL, 3 ay aşarsanız 1038 lira para cezası uygulanır. Eğer siz 3 ayı aşarsanız değerli izleyicilerim, aracın gümrük tutarının 1/4 oranında para ödemek zorundasınız. Yani aracınızın değerinin 1/4 oranında. Bu lütfen 3 ayı geçirdikten sonra bunun da unutulmaması gerekiyor. Türkiye'ye götürülen araçlar gümrük idaresine ibraz edilmesi gereken belgeler nelerdir? Yani götürmeden önce hangi belgeleri ibraz etmeliyiz? Taşıtın mülkiyet belgesi, yani ruhsatı. Eğer taşıt vekaletname ile ya da kiralama yoluyla götürülüyorsa da bunun belgesi gerekiyor. Taşıtı getiren kişinin ehliyeti, taşıta ait Türkiye'de geçerli sigorta poliçesi, kişinin pasaportu ya da ülkeye göre değişir, resmi kimliği de olabiliyor. Yurt dışından emekliler için konsolosluk veya elçilik onaylı Türkçe tercümeli emeklilik belgesi ile şirketlerin tüzel kişiliğine ait taşıtları getirecek kişilerin şirket ortağı veya çalışanı olduğunu gösterir noter veya konsolosluk onaylı Türkçe tercümeli belgenin de ibrazı gerekiyor. Diğer bir soru. Ön beyan gerekiyor mu? Yani aracı götürmeden önce önden beyan yapmak gerekiyor mu? Yurt dışında yerleşik kişiler seyahatleri öncesinde kendilerine ve taşıtlarına ait bilgileri cep telefonu, tablet ya da bilgisayarlarını kullanarak gümrük kapılarına bildirebilirler. Bunun için Gümrük Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesini kullanmanız gerekiyor. Ya da Türkiye Gov.tr üzerinden, E-Devlet üzerinden de taşıt ön beyan. Evet, Türkiye Gov.tr'ye girdiğinizde, E-Devlet'e girdiğinizde taşıt ön beyan yazdığınızda karşınıza çıkan formu doldurmanız gerekiyor. Ön beyan yaparak daha hızlı işlemleriniz yapılır. Unutmayın. Taşıt pasaporta kaydedilir mi? Yani götürmüş olduğunuz araç pasaporta kaydedilir mi? Evet değerli izleyicilerimiz, pasaporta kaydediliyor. Süre sonuna ilişkin meşrutiyet düşürülüyor. Yani araçta çıktığınız zaman pasaportunuzdan da gümrükten düşürülüyor. Herhangi bir ödeme yapılır mı? Arkadaşlar, bu işlemler için gümrük herhangi bir ücret almıyor. Türkiye'de yerleşik, yani yurt dışında ikameti bulunmayan kişiler yurt dışından geçici araç getirilebilir mi? Değerli izleyicilerimiz, Türkiye'de yaşayanların yurt dışından geçici olarak araç getirme ihtimalleri yok. Yani yasak, yok böyle bir şey. Diğer bir soru. Yerleşim yerini Türkiye gümrük bölgesine kesin olarak nakleden, yani kesin dönüş yapanlara veya yurt dışında görevli olarak atanıp kesin dönüş yapan kişiler turistik kolaylıklar kapsamında Türkiye'ye araç götürebilir mi? Değerli izleyicilerim,
Türkiye'ye kesin dönüş yapanların 2 yıl süreyle yabancı plakalı araç getirme hakları bulunmuyor. Bunu lütfen unutmayalım. Diğer bir soru. Türkiye'de yerleşik olan, yani yurt dışında ikameti bulunmayan bir kişi yurt dışında yaşayan akrabası, arkadaşı, eşi tarafından getirilen taşıtı kullanabilir mi? Turistik kolaylıklar kapsamında getirilen, yani turistik kolaylıktan kapsam şu arkadaşlar: geçici olarak araç getiriyorsanız, gümrüğe bu şekilde kaydettirdiyseniz, getirilen bu taşıtların Türkiye'de yerleşik kişilerce kullanılması mümkün değildir. Bu durumun tespiti halinde araç sahibiyle hak sahibi olmayan kişiler hakkında ayrı ayrı 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 238. maddesi uyarınca cezai işlem uygulanır. Taşıt yurt dışı edilir. Yani geçici olarak Türkiye'ye araç götürdüyseniz ve onu Türkiye'de birine kullandırırsanız bu araç gümrükten tekrar dışarıya çıkartılır. Diğer bir soru. Türkiye'ye götürülen aracın hak sahibi dışında Türkiye'de kimler kullanabilir? Turistik kolaylıklardan faydalanarak geçici olarak ithal edilen taşıt hak sahibinin Türkiye'de bulunması şartıyla bu kişinin ikamet yeri Türkiye gümrük bölgesi dışında bulunan, yani bir araç götürdünüz, sizin eşiniz, dostunuz da işte yurt dışında, çocuklarınız ya da yurt dışında, onların eşi, annesi, babası ve çocukları tarafından kullanılabilir. Yani örneğin daha iyi anlaşılsın diye Almanya'dan ben araç götürdüm. Benim aracımı geçici olarak götürdüğüm bu tarz, yani uzun süre kalacak olan araçlardan bahsediyorum. Gümrüğe bu şekilde kaydettirenlerden bahsediyorum. Yani ben izne gittim, bir ayda döneceğim falan, bu araçları böyle kaydetmenize zaten gerek yok. Geçici olarak uzun süreli kalacaksa bu araçları eşiniz, anneniz, babanız ve çocuklarınız kullanabilir. Bu durumda taşıt hak sahibinin araç içinde bulunması gerekmemektedir. Ancak taşıt sahibi yurt dışındayken Türkiye'de kalan taşıt park halinde bırakılır. Hiç kimse tarafından, ana, baba, eş, çocuklar tarafından da kullanılamaz. Bunu unutmuyoruz. Yurt dışında yerleşik bir kişi başka bir şahıs adına kayıtlı taşıtla Türkiye'ye giriş yapabilir mi? Taşıtın mülkiyet sahibi dışında yurt dışında yerleşik başka bir şahıs tarafından vekaleten getirilmesi mümkün. Taşıtın sahibi dışında başka bir şahıs tarafından vekaleten getirilmesi halinde hem vekaleten taşıtı getiren kişi hem de taşıtın sahibinin Türkiye gümrük bölgesi dışında yerleşik olma ve 185 gün koşulunu sağlaması gerekir. Vekaleten getirilen taşıtlar için giriş esnasında gümrük idaresince geçerli bir vekaletname ibraz etmeniz gerekiyor. Yurt dışında yaşayan bir kişi bir şirkete ait bir aracı Türkiye'ye götürebilir mi? Evet değerli izleyicilerim, yurt dışında o şirketin çalışanlarından biriyseniz ya da ortaklarından biriyseniz vekaletname ile Türkiye'ye aracı uzun süreli götürebilirsiniz. Yani 730 gün için götürebilirsiniz. Vekalet belgesi olarak neler kabul edilmektedir? Elçilik, konsolosluk veya noterlik onaylı vekaletnameler. Taşıtı getiren kişiyle taşıtın sahibinin gümrük idarelerinde hazır bulunmaları halinde bu kişilerin kendi aralarında düzenleyecekleri ve gümrük idarelerince onaylanan vekaletnameler. Yani biri götürüyor, aracın sahibi başka, kendileri eğer gümrükte bulunursalar siz ona vekalet verebiliyorsunuz. Gerçek kişilerin kendi aralarında düzenleyerek ilgili ülkenin gümrük, belediye, emniyet ve mahkeme gibi resmi makamlarına onaylatılmış olan belgeleri. Uluslararası Tur İttifakı, AİT ve Uluslararası Otomobil Federasyonu, FIA üyesi ülkelerin otomobil kuruluşlarınca düzenlenen belgeler. Otomobil firmaları ve diğer şirketlere ait taşıtlar için firma sahibi veya yönetim kurulunun imza ve onayını içeren vekaletnameler. Kiralanmak suretiyle, yani rent-a-car'la getirilen taşıtlar için kira sözleşmesine burada geçerli. Vekalet olarak kabul ediliyor. Türkiye'de yaşayan bir kişi yurt dışında yaşayan akrabası, arkadaşı, eşine ait taşıtı vekaleten Türkiye'ye getirebilir mi? Yani sizin anneniz, babanız işte diyelim ki Türkiye'de, siz Almanya'dasınız. Onlar için araç getirebilir misiniz? Bu mümkün değil. Bunun da bilinmesinde fayda var. Yani yurt dışında yaşayanlara yönelik bir kolaylık. Bu Türkiye'de yaşayanların geçici olarak yurt dışından araç getirmeleri söz konusu değil. Türk vatandaşlığından çıkan veya çifte vatandaş olanların turistik kolaylıklar kapsamında taşıt getirmesi mümkün mü? Evet, biz bu genel şeye turistik kolaylıklar diyoruz. Turistik kolaylıklar kapsamında taşıt getirilebilmesi için uyruğun bir önemi yok. Nereli olduğunuz önemli değil. Yurt dışında yerleşik, yani ikamet olmanız yeterli. Diğer bir soru. Çifte pasaport sahibi kişilerin birden fazla taşıt getirebilmeleri mümkün mü? Değerli izleyicilerim,
Geçici ithalat hükümleri çerçevesinde turistik kolaylıklar kapsamında kişisel kullanıma mahsus sadece bir adet Türk ve yabancı pasaportlarla giriş yapılan giriş çıkışlar bir bütün olarak kabul edilir, değerlendirilir. Yani yabancı pasaportunuz da olabilir, Türk pasaportunuz ama tek giriş kabul edilir. Yani tek araç Türkiye'ye götürebilirsiniz. Diğer bir soru. Taşıt ile birlikte römork ya da motorsuz karavan getirebilir miyim? Kişisel kullanıma mahsus kara taşıtı ile birlikte römork ya da motorsuz karavan getirilebilir. Evet değerli izleyicilerim, genel çerçevesini çizdiğim gibi sorular bunlar. Sizlerden gelen sorular, araçlarla ilgili olarak durum bu. Bu videoyu da, bu yayınımızı mutlaka çevrenizde bulunan insanlarla da, arkadaşlarınızla da paylaşmanızı rica ediyorum. Çünkü bu konuyla ilgili çok sayıda soru var. İnternette de bilgi kirliliği var bu konuyla ilgili olarak. Bu anlatmış olduğum tüm detaylar, bilgiler Gümrük Ticaret Bakanlığı'nın bilgileridir. Bilginize sunarım.